Bu kanalı izleyenler için bazı liderlere sempati beslediğimi, saklamadığımı ifade edebilirim. Bunlardan biri de Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva. Yani 2018 yılında büyük felaketler yaşadı, hapislere girdi, çıktı falan. Bu Silva değerli toplu düzgün bir adam. Ne zaman Brezilya'nın başına gelse Brezilya'yı küresel bir güç haline getiren bir karakter. Bu ve ondan sonra gelen Dilma Rousseff, Brezilya'nın solcu devlet başkanı, kadın devlet başkanı, Amerika Birleşik Devletleri tarafından Brezilya'da uygulamaya konulan 17-25 Aralık tarzı, Türkiye'deki 17-25 Aralık tarzı bir takım sahte mahkemeler sonucunda hapse girdiler. O kadar birbirine benziyordu ki savcıların iddianame hazırlayış stilleri, parlamentoda Amerika tarafından beslendikleri belli olan yolsuzluğa bulaşmış milletvekilleri, bütün bir hukuk sisteminin Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı bir çete tarafından kontrol altına alınması. Hatta o yıllarda Star'da yazdığım bir yazıda da çok eski dosttur Lula da Silva ile Erdoğan. Şöyle demiştim, artık Lula da Silva'yı Erdoğan'ın arama zamanıdır. Bir telefon yeter diye. Büyük bir olasılıkla etmiştir telefonu. Destek olmak için. Çünkü çok büyük bir komplo. Aynı 17-25 Aralık, bir 15 Temmuz tarzı değildi. O kadar falan. Sonra ve bunun devamında Brezilya'nın başına yine Amerikalılar tarafından Jair Bolsonaro diye bir adam geçirildi. Trump'ın en yakın adamıydı Brezilyalı bu faşist. Eski bir ordu mensubu. Bildiğiniz faşist ama bildiğiniz Amerikan ajanı. Yani ülkenin solcu liderlerini hapse tıktılar Amerikalılar ve oradaki kendilerine ait CIA tarafından örgütlenmiş siyasi kadronun sayesinde de Jair Bolsonaro diye bir adamı getirdiler. Trump'ın en yakın arkadaşı yaptılar. Şimdi aynı politika göreceksiniz Arjantin'de uygulanacak. Arjantin'de zaten seçtirdiler faşistin birini. Manyak bir adam. O daha çıkar çıkmaz ortaya ben Trump'ın adamıyım dedi, bitirdi işi. Böyledir. Latin Amerika'da böyle durumlar normaldir. Şimdi bu Jair Bolsonaro 2022 Ekim'inde yapılan Brezilya başkanlık seçimini kaybetti. Orada da Amerika Birleşik Devletleri gibi seçim Ekim'de yapılıyor. Yemin töreni 1 Ocak 2000 bilmem kaç oluyor. Yani arada şöyle bir geçiş dönemi var. Aynı Amerikalılarda şu anda yaşadığımız gibi. İşte Bolsonaro bu dönemde ortaya çıktı, dedi ki bu seçimi benden çaldılar. Bu seçimde hile yapıldı. Ben kaybedecek adam değildim. Ben nasıl kaybederim? Nasıl olur böyle bir şey falan? Sokağa insanları döktü falan. Böyle bir olay oldu ve nitekim 8 Ocak 2023'te yani Lula da Silva yeminini ettikten sonra öyle kışkırttı ki bir faşist çeteyi, tıpkı Donald Trump'ın 6 Ocak'ta yaptığı gibi 2021'de adamlar sarayı bastılar. Cumhurbaşkanlığı sarayını falan bastılar. Yani öyle büyük bir olaylar yaşandı. Sonra hayır, Bolsonaro sarayda basıldıktan sonra baktı ki başına büyük bir felaket gelecek. Atladığı gibi bir uçak gitti Amerika'ya. O gün bugündür orada yaşıyor. Amerika'da yaşıyor. Hani bizim ölen Fethullah vardı ya. Onun gibi koruyorlar onu işte. Öyle adamlarını satmıyorlar. Bak, takdir etmek lazım. Yani diyorlar ki herhalde ben bunu satarsam başkası benimle çalışmaz. Tabii öyle olur. O yüzden devletler adamlarını satmamalılar. İşte Amerikalılar da satmadılar o faşisti. Orada besliyorlar veya kendi besleniyor. Ne bileyim ben, hırsız olur bunlar zaten.
Mutlaka parası pulu vardır. Neyse. Şimdi ortaya çıkan bir gerçek var ki ben hatırlıyorum. Daha sonra bu kaçtıktan sonra işte 2023'te falan kaçtıktan sonra dönemin Genelkurmay Başkanı değil de Kara Kuvvetleri Komutanı çıktı, dedi ki bu Bolsonaro seçimi kaybettikten sonra bizimle geldi, toplantıya girdi. Biz kuvvet komutanları olarak birlikteydik ve ülkenin cumhurbaşkanı olarak dedi ki darbe yapın. Düşünebiliyor musunuz? Bir ülkenin cumhurbaşkanı kendi ordusuna seçimi kaybettiği için darbe yapın diyor. Biz bunu reddettik falan dedi. Onlar da kayda alındı. Şimdi Brezilya polisi büyük bir operasyon düzenledi dün, önceki gün. Ve bir sürü eski generali tutuklamaya başladılar. Bakın ne açıklama geldi. Yapılan istihbarat çalışmaları ve sanık ifadeleri sonucunda bugünkü başkan Luiz Inácio Lula da Silva'nın kazandığı seçimden hemen sonra Brezilya ordusunun o dönemdeki önde gelen komite kademesinin yeşil ve sarı hançer kod adlı harekata karar verdiği belirlendi. Bu harekatla ilgili generaller Lula da Silva ile birlikte Bakan Yardımcısı Geraldo Alckmin ve Yüksek Mahkeme Başkanı Alexander de Moros'u öldüreceklerdi. Yani Brezilya polisi bu juntayı yeni ortaya çıkarabilmiş. Ve eski başkan Bolsonaro'nun güvenlik danışmanı emekli general Mario Fernandes junta'nın lideri olarak tanımlanmış, ilk o alınmış. Bir sürü gözaltı var. 3 tanesi kaçak. Böyle durumlarda kaçabiliyorlar. Adalet Bakanı Brezilya'nın Ricardo Lewandowski, bilgiler sanıkların darbe sırasını arasında geldiklerini, son anda bir dizi gelişme sonucu hareketsiz kaldıklarını gösteriyor. Fakat en önemlisi diyor, başkana çok yaklaşmışlar. Öldürülmemesi bir mucize. Görüyor musunuz dünyada Amerika ile bağlantılı neler oluyor? Neler neler. Hoşça kalın.